Sevgili Fan Modu izleyicileri, 19. yüzyıl İngiltere sosyetesine hoş geldiniz efendim. Dantelli elbiseler, dedikodular, görkemli balolar ve ateşli romanslar arasında kaybolmaya hazır olun. Bu bölümde Netflix'in fenomen dizisi Bridgerton'ı tüm yönleriyle masaya yatırıyoruz. İlk 3 sezonu kapsayan sohbetimizde özellikle ikinci sezonun fırtınalı aşkını vurgulayacağım. Ayrıca ufukta görünen 4. sezona dair heyecan verici tahminlerimizi de paylaşacağız. Hazırsanız Lady Whistledown usulü dedikodulara başlıyoruz. Çayınızı hazırlayın çünkü birazdan ton, yani yüksek sosyete hakkında bilmediğiniz çok şey öğreneceksiniz. Miss Daphne Bridgerton. This season, the Viscount intends to find a wife. You honestly just did that? I believe I did. Dearest gentle reader, we have been apart for far too long. Çok şey öğreneceğiz. Karakter zenginliğiyle kalbimizi fetheden bir dizi Bridgerton. Her biri farklı renklerde parlayan bu karakterlere yakından bakalım istiyorum. Daphne Bridgerton. Ailenin en büyük kızı olan Daphne ilk sezonda mükemmel eş prototipi olarak topluma takdim edilmişti. Naif ama kararlı. Peri masallarına inanıyor ve aşk evliliği yapmak istiyordu. Yeri geldi mi yumruğunu masaya vurmayı da biliyordu. İstemediği talibi Lord Berbrook'u tek yumrukla yere sermesi onun nazik görüntüsünün altında çelik gibi bir irade sakladığını göstermişti bize. Daphne'nin Simon Bezat ile olan aşkı masum flört oyunlarından tutkulu bir evliliğe uzanırken karakteri de genç bir kızdan güçlü bir düşese evrildi. Kısa geçiyorum karakter analizlerini çünkü daha detaylı bir şekilde dizinin sinematografisini ve bilinmeyenleri hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi Anthony Bridgerton'a geçelim. Bridgerton ailesinin vizyonu ve siniri bozuk Viscount abisi Vicomte. İlk sezonda kardeşlerinin işine burnunu sokan, aşkta mantığı önceleyen Anthony, ikinci sezonda bizzat aşka tosluyor. Görev bilinciyle aşk arasında sıkışmış bir adam izledik. Ailesine layık bir eş bulma deridindeyken Kate Sharma ile tanışınca planlar suya düşüyor. Anthony kibirli ve kontrolcü tavrını korusa da kalbini Kate'e kaptırmasıyla bocalıyor. Onun yolculuğu duygularını dizginlemeye çalışan bir adamın sonunda kalbinin mantığını yenmesi diyebiliriz. Ve Eloise Bridgerton. Ailenin 4. çocuğu Eloise tam bir asi ruh. Evlilik ve balo hayalleri kurmak yerine kitaplara, fikir tartışmalarına ve gizemli Lady Whistledown'u açığa çıkarmaya meraklı. Dönemin kalıplarına sığmayan feminist bir genç. Neden kadınlar hep evlilikle ölçülüyor sorusunu yüksek sesle dile getiriyor. Yazarlığa ilgisi, özgür bir hayat arzusu onu dönemdaşlarından ayırıyor. Eloise sayesinde dizi kadınların ev dışında kendini bu gerçekleştirme isteğini daha çok eğiliyor ve evlenmeden de mutlu olunabilir mi sorusunu gündeme taşıyor aslında. Onun o sivri dili ve meraklı aklı Bridgerton'a zeka ve mizah katan unsurlardan biri. Geçelim tatlı Penelope Featherington'ımıza. Sarı tüller içinde utangaç bir duvar çiçeği mi? Bizce daha fazlası. Penelope Featherington ailesinin en genç kızı olarak görünürde sessiz ve sakin. En yakın arkadaşı Eloise ile toplumun dedikodularına karşı kafa patlatan o masum bir kız gibi dursa da Penelope'nin büyük bir sırrı var. O sosyetenin yeraltı dedikodu kraliçesi Lady Whistledown'dan başkası değil. Benim en sevdiğim bu arada kişi çıkmıştı dizide ilk izlediğimde, o yüzden çok mutlu olmuştum. Evet, yani o tatlı kızdan kötülük gelmez derken meğer kalemiyle ortalığı karıştıran kişi Penelope'ymiş. Karakter analizi yaparken Penelope'nin iki yönlü yaşamını es geçmemek gerek. Bir yandan topluma kendini sevdirmeye çalışan güvensiz bir genç kız. Diğer yandaysa tüm sosyeteyi parmağında oynatan keskin zekalı bir yazar. Üstelik 3. sezonda Colin Bridgerton ile yaşadığı romantik gelişim yılların arkadaşlığını aşk ile sınamıştı. Burada Colin severleri selamlıyoruz. Penelope kendi sesini bulma çabasıyla Bridgerton'ın gizli kahramanıydı. Ve benim favorime geçiyoruz. Kate Sharma. Benim favori sezonum net 2. sezon arkadaşlar. O yüzden Kate Sharma ve Anthony benim için hep kayrılacak. 2. sezonun parlayan yıldızıydı kendisi.
Hindistan'dan gelen cesur ve gururlu Kate, kız kardeşi Edwina'nın mutluluğu için kendi mutluluğunu feda etmeye hazır bir abla. Özgür ruhlu, inatçı ve korumacı kişiliğiyle Anthony'nin tam tersi kutbu. İkili arasındaki başlangıçta nefret dolu çekişme zamanla tutkulu bir aşka dönüşmüştü. Kate'in karakter analizi deyince akla onun her şeyi kontrol etmeye çalışan dik başlı tavrı ve kırılgan kalbine gizli işi geliyor. Özellikle aralarındaki o düşmanlık dansı ve arzulanan ama bastırılan duygular sezonun en heyecan verici anlarına sahne olmuştu. Kate dönemin kurallarına meydan okuyan tavırlarıyla Bridgerton kadınları arasındaki en güçlü portrelerden biri kesinlikle. Ve Lady Dunbury'ye geçelim. İkonik karakterlere geçiyoruz. Lady Dunbury. Şehvetli çıktı ağzımdan. Galiba bilinçaltım konuştu. Şöhretli diyeceğime şehvetli dedim. Şöhretli dul Lady Dunbury her salona girdiğinde asaletini konuşturan ve gençlerimize akıl hocalığı yapan karakterimiz. Bilge, nüktedan ve korkusuz. Kraliçeye bile lafını esirgemeyen sosyetenin duayeni. Daphne'nin ve sonra Sharma kızlarının hamisi olarak gördük onu. Özellikle Kate ile kurduğu dostane ilişki adeta kuşuk. Allah'ım. Gene ben ve videolarımda kelimeleri söyleyemeyiş tarzım. Özellikle Kate ile kurduğu dostane ilişki adeta kuşaklar arası feminist dayanışma gibiydi. Lady Dunbury'nin sert bakışlarının altında altın gibi bir kalp ve keskin bir zeka var. Onun ağzından çıkan her öğüt karakterleri doğru yola sevk eden bir rehber niteliğinde. Tabii küçük entrikalarını yapmaktan da geri kalmıyor. Kısacası Lady Dunbury yaş almış bir mentor olarak dizinin gizli dinamolarından. Ve geçelim Queen Charlotte'a, son karakterimiz. Tahtta oturup toplumun kaderini belirleyen dedikodu bülteni Lady Whistledown'un en sadık okuru olan renkli kraliçemiz. Tarihsel olarak Kral George'un eşi olan Charlotte dizide kurgusal bir güç unsuru. Narsist, meraklı ama bazen yalnız. Onu da anlamak lazım şimdi. Koca sarayda eğlence olsun diye skandalların peşinde koşuyor kadın. Bridgerton dünyasına kattığı ihtişam bir yana, farklı ten renklerini kucaklayan kas seçiminin sembolü olarak da çok önemli. Charlotte altın işemeli dev perukları ve kabarık elbiseleriyle her sahneyi çalıyor desek yeridir. Onun varlığı hem entrikayı körüklüyor hem de dönem dramasına alışılmadık bir Regency Gossip Girl havası katıyor. Şimdi bu karakterlerden her biri hikayeye ayrı ayrı tatlar katıyor. Bridgerton kardeşlerinin sımsıcak aile bağları, Featherington cephesinin gösteriş merakı, Lady Dunbury ve kraliçenin güç oyunları. Hepsi bir araya gelince ortaya zengin bir karakter mozaiği çıkıyor. Her genç yetişkin izleyici kendinden bir parça buluyordur. Kimi Eloise gibi düzeni sorguluyor, kimi Daphne gibi peri masalına inanıyor, kimi de Penelope gibi içindeki gücü saklıyor. Bu karakter çeşitliliği Bridgerton'ı diğer kostümlü dramalardan ayıran en büyük kozlardan biri kesinlikle. Şimdi ben biraz da Bridgerton'ı feminist bakış açısından ele almak istiyorum. Çünkü kesinlikle female gaze dediğimiz yani feminist, feminen, kadın bakış açısını çok iyi kullanan bir dizi olduğunu düşünüyorum ben. Bridgerton parlak yüzeyin altında kadınların toplumdaki yeriyle ilgili pek çok şey söylüyor. Feminist açıdan diziyi incelediğimizde karşımıza hem takdir edilisi anlar hem de bazı noktalarda eleştiren noktalar çıkıyor şimdi. Çok fazla nokta dedim. Çünkü bu benim fikirlerim değil, bu benim araştırmalarım sonucunda eleştirmenlerin negatif fikirlerini derledim sizin için. Bunları size sunacağım. İlk başta şöyle başlayalım. Bridgerton daha açılış sahnesinden bize Corset'in acımasızlığını çok net gösteriyor. Featherington annesi kızı Prudence'ın nefesini kesecek kadar korsesini sıkarak onu mükemmel vücut kalıplarına sokmaya çalışıyor. Mükemmel vücudu tırnak içine aldım, anladınız siz. Bu sahne 1813 Londra'sında kadın olmanın fiziksel olarak bile nedenli zahmetli ve acı verici olduğunu tokat gibi gösteriyor. Dizinin neredeyse her bölümünde kadınların uğradığı haksızlıklar dile getiriliyor. Kadınlar evlilik pazarı nesnesi olarak görülüyor. Eğitim hakları yok. Cinsel konuda bilgi sahibi olmaları ayıp sayılıyor. Bridgerton bunları yüksek sesle dile getirerek aslında tarihten günümüze uzanan bir feminist farkındalık yaratmak. Örneğin Daphne evlenene dek hiçbir cinsel eğitim almamış. Evlilik gecesi öncesi çaresizce hizmetçisine bana ne yapmam gerektiğini kimse öğretmedi diye dert yanıyor. Bu an izleyiciye kadınların kendi bedenleri üzerindeki bilgisizliğin,
toplumsal baskının bir sonucu olduğunu hatırlatıyor. Dizide farklı kadınlık deneyimleri de feminist gözle inceleniyor. Mesela Daphne evlenip anne olmayı arzular ve sonunda bunu gerçekleştirirken Eloise evliliği reddedip entelektüel bir hayatın peşinde koşuyor. İki kız kardeşin zıt tercihleri aslında feminist bir noktayı destekliyor. Her kadının mutluluk tanımı farklı olabilir. Her insan gibi. Eloise'in ısrarla ben evlenip çocuk doğurmak zorunda değilim demesi ve aynı anda Daphne'nin ben aşık olmak istiyorum demesi dizinin her iki yolda geçerli gördüğünü gösteriyor. Modern izleyici için bu, kadın isterse ev hanımı olur, isterse yazar olur. Bu tercih meselesi. Mesajı olarak okunabilir. Şimdi öte yandan Bridgerton'ın feminist duruşu her zaman dört dörtlük değil tabii. Burada katıldığım noktalar da var, eleştirmenlere katılmadığım noktalar da var. Şimdi bazı eleştirmenler dizinin sunduğu bu feminizmin fazlasıyla yüzeysel ve çelişkili olduğunu dile getiriyor. Örneğin bir yandan kadınlar obre değildir denilirken dizinin kendisi yakışıklı erkekleri sık sık obreleştiriyor. Yani malumunuz Duke Simon'un kaşı kıyaladığı sahneden Antony'nin o göl sahnesine kadar örnek veriyor eleştirmenler. Pek çok kadın bu bakış açısına hitap eden sahne var. Bu durum yakışıklı erkeği göstermek sorun değil ama iş kadına gelince aman kapalı olmalı gibi bir çifte standarda yol açabiliyor diyenler var. Bunu ben demiyorum. Eleştirmenler diyor. Hatta ilk sezondaki tartışmalı sahneye değinelim. Şimdi buraya kadar olan bölümünde ben katılmıyorum açıkçası eleştirmenlere. Çünkü kadın erkek eşitliğini savunmamız gereken bir noktaya gelene kadar önce bu sürece kadar geldiğimiz tarihe kadar olan süreçte bütün o male gaze dediğimiz dizileri, filmlere bir göz atalım istiyorum. Hepsinde kadın bedeni objeleştirilirken bunda erkek bedeni objeleştiriliyor. Ve bazen eşitlik her iki tarafa da aynı duruma düşürmekle çok daha aslında keskin bir şekilde seyirciye bunu gösterebilir, eşitliği. Yani eşitlik sağlamadan aslında eşit olmak gerektiğini vurgulattırıyor Shondaland'in bu Bridgerton yapımı bence. Ama şimdi değineceğim şeye ben de katılıyorum eleştirmenlerin bu eleştirisine. Şimdi Daphne ve Simon'un evliliğinde Daphne'nin eşinin rızası olmadan hamile kalmaya çalıştığı bir sahne var. Kısaca bir rıza ihlali içeren bir sevişme sahnesi vardı. Bu sahne birçok izleyiciyi rahatsız etti çünkü dizi bunu tam anlamıyla bir saldırı olarak ele almadan üstü kapalı bir şekilde geçti. Kitapta bu kısım çok daha sertken yani Daphne sarhoş kocasını istemediği halde birlikte olmaya zorlar. Yani aslında cinsel istismar eder diyebiliriz. Dizide biraz yumuşatılmış olsa da hala gri bir alan olarak kaldı. Bu Bridgerton'ın eleştirel bir açığı aslında. Kadın bakış açısını savunurken erkek rızasını ihlal eden sahneyi üzerini kapatıp geçmesi bazı izleyicilere ikiyüzlü bulundu. Ki bu noktada evet burası eleştirilebilir. Çünkü maalesef bu konu o kadar ağır bir konu ki ve halen daha dünyamızda büyük bir yara. Bu konuda bu kadar üstü kapalı bir şekilde geçilmemesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Ama tabii yine de bence dizi genelinde pozitif feminist öğeler ağır basıyor dizide. Kadın dostluğu ve dayanışması güzel işleniyor. Kız kardeşler birbirini kolluyor. Lady Danbury genç kadınlara akıl veriyor. Hatta toplum içinde rakip olan kadınlar, örneğin Daphne ve Sienna ya da Penelope ve Marina, en sonunda birbirlerinin seçimlerine saygı duymayı öğreniyorlar. Dizinin belki de en feminist yanı kadınların cinsel arzularını utanmadan göstermesi. Regency döneminde üstü kapalı geçilen bu konu Bridgerton'da tüm ateşliğiyle yer alıyor. Üstelik kadınların da zevk aldığı şekilde ki bu çok önemli. Örneğin Daphne'nin Simon ile keşfettiği tutku ya da Kate ile Anthony'nin kütüphanedeki çekim yüklü sahnesi. Bu anlarda dizi kadınların cinselliğini bastırmıyor, aksine kutluyor. Bu yönüyle Bridgerton kadın izleyicilere hitap eden female gaze yani kadın bakış açısı kavramını başarıyla uyguluyor denebilir. Son olarak Bridgerton'ın farklı ten renklerinden kadınları güçlü pozisyonlarda göstermesi de feminist bakışla değerlendirilebilir. Kraliçe Charlotte ve Lady Danbury gibi siyahi kadın karakterlerinin dönem dramasında merkezi rollerde olması türün geleneksel beyaz odaklı yaklaşımını yerle bir ediyor. Ancak bu konuda da bazı eleştirmenler şöyle diyor. Tamam karakterleri çeşitlendirdiniz ama dizide ırk meselesinin gerektiği gibi derinleştirmediniz. Özellikle siyah feminist yazarlar Bridgerton'ın ırksal çeşitliliğe
bir süs gibi baktığını, hikayede gerçek eşitsizlikleri çok az irdelediğini söylüyor. Yani dizi sadece kraliçe siyah olduğu için toplumda ırkçılık bitti şeklinde basit bir açıklamayla konuyu geçiştiriyor ve sonra ırk meselesine pek değinmiyor. Yani bunu öyle söylüyorlar eleştirmenler. Çünkü tarihi gerçekler tamamen göz ardı ediliyor deniyor. Şimdi bu eleştirmenlerin bu bakış açısında ben şunu demek istiyorum. Ben burada Bridgerton savunucusuyum çünkü bu fan modu bölümü arkadaşlar. Siz de yazarsınız bu arada böyle düşünüyorsanız, yorumlarda bekliyorum. Merak ediyorum. Ama ben böyle düşünmüyorum. Çünkü Bridgerton bir tarihi bir iş değil aslında. Yani tarihi mekanda, tarihi bir havada geçen modern bir iş. Bunu zaten bölümün devamında da sinematografi konuşurken konuşacağız. Ama modern bir iş ve aşkı konu alan, romantizmi konu alan melodram bir iş, dizi. Şimdi bu diziyi sen alıp azınlıkların o dönemde yaşadığı zorluklar, insanların yaşadığı zorluklara çekersen konuyu çok dağıtmış olursun bence. O yüzden bence yeterli derecede gösterdiklerini ve vurguladıklarını düşünüyorum ben. Şimdi özetle Bridgerton rengarenk ve eğlenceli bir aşk masalı anlatırken bir yandan da kadınların asırlardır mücadele ettiği konulara ışık tutuyor. Evlilik kurumunun baskısı, kadınların bedeni üzerinde söz hakkı, cinsellikte çifte standartlar, dostluk ve dayanışma gibi temalar hep ön planda. Dizinin yaklaşımı zaman zaman tutarsız olsa da genç kadın izleyicilere sesinizi çıkarın, seçimlerinize sahip çıkın mesajı verdiği birçok an var. Bu da Bridgerton'ı pembe bir peri masalının ötesine taşıyor kesinlikle. Şimdi dedikodu köşemizi set arkasına çevirelim. Bridgerton gibi dev bir prodüksiyonun mutfağında neler dönmüş, oyuncular ne hazırlıklar yapmış, hangi ilginç kararlar alınmış bir bakalım. Biliyorsunuz ki perde arkası her zaman merak uyandırır ve Bridgerton cephesinde de oldukça ilginç ve şaşırdığım detaylar var. Öncelikle projenin mimarı Shonda Rhimes'ten bahsetmek gerekiyor. Kendisi benim idolüm. Shonda Grey's Anatomy ve Scandal ile TV dünyasını salladıktan sonra Netflix'e geçip Bridgerton'ı yapmaya soyunuyor. Prodüksiyon notlarına göre Shonda yıllar önce Julia Quinn'in romanlarını keşfedip bunlardan harika bir dizi çıkacağını düşünmüş. Hatta 3 yıl kadar önce dizinin showrunner'ı olarak Chris Van Duzen'a kitapları verip okuyup bak bakalım bunu Shondaland çatısında geliştirebilir miyiz demiş. Yani Bridgerton Shonda Rhimes'in hayal gücüyle Quinn'in dünyasının birleşiminden doğuyor diyebiliriz. Bu işbirliği dönem dramasında Shonda tarzı bir tazelik getirmeyi başardı kesinlikle. Yoğun oyuncu hazırlıklarından bahsedelim. Dizide o akıcı dans sahnelerini, zarif binicilik anlarını izlerken arka plandaki emeği unutmamak gerekiyor. Başrol oyuncuları Phoebe Dynevor yani Daphne ve Rega Jean Page, umarım doğru söyledim, Rega'dır büyük ihtimalle. Rega Jean Page yani Simon, çekimlerden 6 hafta önce sıkı bir kamp alınmışlar. Bu kampta neler mi var? Dans dersleri, o dönemin salon danslarını öğrenmek için, görgü kuralları ve saray protokolü dersleri. Hatta ata binme ve eskrim talimleri de var. Phoebe diyorum ama Phoebe'dir umarım. Ayrıca piyano çalan bir karakteri oynadığı için piyano dersleri de almış. Bu hazırlık süreci sayesinde ekranda izlediğimiz vals sahneleri ya da av partileri oldukça gerçekçi görünüyor. Tabii o dans provalarında oyuncular arasındaki kimya da pişmiş. Phoebe dans provaları Rege ve benim aramdaki o elektriği ve kimyayı pişirdi demiş. Phoebe dans sahneleri hakkında en çok söylediği şey röportajlarında o setteki tutkunun tohumlarının daha hazırlık aşamasında atılmış olması. Şimdi bir kostüm departmana geçelim. En meşakkatli departmanlardan biri. Bridgerton'ın kostümleri başlı başına bir yıldız zaten. Kostüm ekibi tasarımcı Alan Mirojenik liderliğinde tam anlamıyla devrim yaratmış. Yani bir sezonda 7500'den fazla parça kostüm hazırlanmış. Yanlış duymadınız. Tekrarlıyorum. 7500'den fazla parça kostüm hazırlanmış. Binlerce elbise, ceket, şapka, aksesuar bitmiyor. Bu dizi tarihinde nadir görülen bir büyüklükte gardırop demek. Her bir karakterin onlarca kostümü var. Mesela Phoebe Dynever'ın sezon 1'de yani 1. sezonda 104 farklı elbise giymiş. Evet. Maşallah. Üstelik kostümler tarihi birebir kopyalamıyor. Özgün bir tarz yaratıyor.
Mirojenik 1813 silüetini aldık ama renk paletini ve dokuları modernleştirdik diyor. Örneğin dönem tablolarından ilham alıp üstüne 1950'ler Dior moda çizgilerini eklemişler. Bu nedenle Bridgerton kıyafetleri hem tarihi hem çağdaş bir havaya sahip. Sahne arkasında terzilerin sabahlara kadar çalıştığı, korse denerken bayılan figüranların olduğu bile konuşuluyor. Ne de olsa korse hala zalim bir kostüm parçası arkadaşlar. Ayrıca ilginç bir detay. Dizideki tüm korse ve iç çamaşırları dünyaca ünlü korse ustası Mr. Pearl tarafından özel olarak elde dikilmiş. Yani o korseler tarihi eser gibi değerli ve bir o kadar da sıkı. Oyuncular nefes almakta zorlandık ama duruşumuz bir anda değişti, havamız yerine geldi diyerek gülmüşler röportajlarda. Şimdi başka bir şey geçelim. Dizi İngiltere'nin görkemli tarihi mekanlarında çekildi. Londra'da olduğu varsayılan birçok sahne aslında Bath şehrinin o dönem mimarisini korunmuş sokaklarında çekildi. Saray sahneleri için ise müzeler, malikaneler kullanıldı. İlginç bir perde arkası anısı var. Lancaster House adında kraliyete ait görkemli bir evde çekim yapılırken ekip beklenmedik bir engelle karşılaşmış. Meğer Kraliçe 2. Elizabeth, bu arada evet gerçek kraliçe, o mekanı kullanmak istemiş. Ve Bridgerton ekibine hadi bakalım çabuk işinizi bitirin demiş. Sonuç ekip Duke Simon'un Kraliçe Charlotte'a aşkını o ilan ettiği Daphne olan aşkını ilan etti o sahneyi aceleyle çekip oradan çıkmak zorunda kalmışlar. Kraliçenin emriyle set boşaltmak her diziye kısmet olmadı tabi. Bu hikaye yapım sürecinde gerçek kraliyet ile kurgusal kraliçenin yollarının kesiştiği tatlı bir anekdot olarak kaldı. Şimdi görüntü yönetmeni Jeffrey Joy ve yapım tasarımcısı Will Hugh Jones dizinin görünümü için çok fazla kafa yormuşlar. Amaçları klasik bir tablo gibi görünen ama canlı ve ulaşılabilir bir dünya yaratmakmış. Bu yüzden setlerde her şey aşırı gösterişli ama bir yandan da samimi. Örneğin Bridgerton ailesinin oturma odası sıcacık pastel tonlarda ve çiçek desenleriyle dolu. İzleyici oradayken gerçekten o ailenin parçasıymış gibi hissetsin istemişler. Çekimlerde doğal ışık efektleri ve mum ışığı bolca kullanılmış. Böylece sahneler resimsi bir güzellik kazanmış. Hatta bazı sahneler var ki, örneğin bahçedeki gece konuşmaları tamamen mum ve fener ışığıyla çekilmiş. Bu klasik filmlerde Kubrick'in Barry Lyndon tarzı bir yöntem ve Bridgerton bunu modern kameralarla harmanlayarak uygulamış aslında. Sonuç yumuşak romantik bir atmosfer. Ayrıca kamera hareketleri de dikkat çekici. Balo sahnelerinde sürekli dönen dans eden bir kamera var. Bu da izleyiciyi adeta valisin içine çekiyor aslında. Başka bir şey geçelim. Julie Andrews sürprizi. Belki çoğu kişi biliyordur ama vurgulayalım. Lady Whistledown'un sesi efsanevi aktris Julie Andrews. Daha önce de söylediğim gibi bu videonun başında. Yapımcılar onu bu rol için nasıl ikna etti bilinmez ama Julie Andrews sete hiç gelmeden kayıtları uzaktan yapmış. Hatta oyuncular Julie Andrews'u hiç görmemiş. İlk sezonun basın toplantısında biz de sizin gibi sadece sesini duyduk demişler. Pandemi koşulları nedeniyle Andrews dublaj stüdyosuna gelememiş. Şu da ilginç, koca Julie Andrews Bridgerton kadrosundan kimseyle yüz yüze tanışmadan işini yapmış ya kadın. Maşallah ya, gerçekten bir Lady Whistledown. Yine de sesi öyle ikonik ki her bölüm başında onun o hafif alaycı tonlaması dizinin imzasına oturmuştu. Şimdi Bridgerton kas seçimleri isabetliydi kesinlikle. Daha önce nispeten tanınmamış olan Regé Jean Page ve Phoebe Dynevor bir anda dünya çapında üne kavuştular. Regé Jean Page özellikle ilk sezon sonrası öyle popüler oldu ki SNL sunuculuğundan büyük film projelerine kadar teklif yağdı. Bu başarı set arkasında beklenmedik bir ayrılığı da getirdi. Page sadece tek sezonluk bir anlaşma yapmıştı ve birinci sezon sonunda diziden ayrıldı. Hayranlar bu habere isyan etti tabii. İnternette kıyamet koptu. Shonda Rhimes ile bunca tepki beklemiyordum ama onu öldürmedik ki karakter mutlu sonla ayrıldı sadece de diyerek şaşkınlığını dile getirmiş kadın. Evet, Simon karakteri ölmedi ama ikinci sezonda hiç görünmedi. Bu da romandaki devam rolünü bekleyen izleyicileri üzmüştü. Yapım ekibi her sezon farklı bir aşk hikayesine odaklanacağız. Konsept bu diyerek Page'in ayrılığını savundu. Yine de kamera arkasında
Paige'in ansızın megastar'a dönüşmesi ve belki de kendi tercihiyle dönmemesi konuşulan bir mevzu oldu. Bu olay Bridgerton setinin belki de tek dramıydı diyebiliriz. Diğer yandan Francesca Bridgerton karakterini oynayan oyuncu Ruby Stoke da ilk 2 sezonda çok az görünmüştü. 3. sezon öncesi başka bir projeye geçince onun rolü de yeni bir oyuncuya Hannah Dodd'a devrildi. Yani ileri sezonlarda karşımıza bambaşka bir Francesca çıkacak. Kısacası kamera önünde peri masalı, arkasında ise tipik dizi dünyası dinamikleri de mevcut. Bana sorarsanız evet, biraz belli oluyor ki Jean Page kendisi ayrılmak istemiş. Çünkü biliyorsunuz ki Anthony de çok ünlendi bu diziyle, Jonathan Bailey. Ama onu 3. sezonda da gördük, 4. sezonda da göreceğiz. Canımızın bir tanemizin, her şeyimizin her şeyi. Çok seviyorum Jonathan Bailey'i. Kate Sharma'yı oynayan Simon eşi de öyle. Shonda'nın bir de hızlı kararlarından bahsedelim. Şöyle bir de eğlenceli bir cast tanısı var. Shonda Rhimes Queen Charlotte rolü için Golda Rosheuvel'in seçmeler kasetini izlemiş. Ve daha 30. saniyede işte buldum demiş. Kendi söylediğine göre birinin karakteri bu kadar içselleştirdiğini hiç görmemiştim. Anında doğru kişi olduğunu anladım diye anlatıyor. Normalde yapımcılar onlarca kişi izler, tartışır, listeler filan, yani Shonda ise Golda'nın performansından o kadar emin olmuş ki seçimlerin geri kalanını neredeyse düşünmeden iptal etmiş. Golda Rosheuvel de bu rolü hayatının fırsatı olarak görmüş. Yarım saatte hazırlanıp yolladığım bir audition kabul edildi diyerek şaşkınlığını dile getiriyor. Bu hızlı karar sayesinde belki de Bridgerton'ın en ikonik karakterlerinden biri olan Kraliçe ortaya çıktı zaten. Golda'nın performansı o kadar sevildi ki şimdi bu karakter, biliyorsunuz ki bu karaktere özel bir spin-off dizi de yapıldı. Queen Charlotte A Bridgerton Story adıyla Netflix'te bulabilirsiniz. Kesinlikle öneriyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum, Queen Charlotte. Netflix'te. Netflix şeyini almışım gibi konuştum. Sponsorluk ama almadım. Keşke. Velhasıl Bridgerton'ın perde arkasından büyük bir emek, tutku ve vizyon var. Shonda Land ekibinin yaratıcı riskleri, oyuncuların özverili çalışmaları, tasarımcıların ince işçiliği birleşince bu popüler kültür fenomeni doğmuş. Her bir detay, kostümünden mekanına, müziğinden oyuncu seçimine titizlikle düşünülmüş. Bize de ekranın karşısında bu gösterinin tadını çıkarmak kalmış. Ancak artık perde arkası sırlarını bildiğimize göre balo sahnesinde gezinirken halıya takılan figüranı bile fark edilecek gözlerimiz var bence arkadaşlar. Şimdi biraz da sinematografik olarak bakalım istiyorum. Kısaca sinematografik olarak eleştirelim, bir analiz edelim. Eleştiri değil, bir analiz olacak tabii ki bu. İlk olarak renk paletesinden başlayalım. Bileceğiniz üzere, sizin de fark etmişsinizdir, Bridgerton ailesi pastel ve asil. Featherington'lar ise parlak ve göz alıcı. Yani renkler karakterleri temsil ediyor aslında burada. Bridgerton ailesine ilk baktığınızda çok daha sıcak, daha samimi bir aile izlenimi alırken Featherington'lara baktığınızda ise daha gösterişli ve daha yapay bir aile izlenimi alıyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de tabii ki de renk paleti ve kostümler. Şimdi kostümler olarak Alan Mirojenik imzalı elbiseler tam bir görsel şölen. Kraliçenin devasa perukları, Featherington'ların abartılı tokaları. Her karakter bir tablo gibi ve her karakterin kıyafeti onu tanımlıyor aslında. Mesela Daphne. Daphne çok daha saf, pure bir enerji barındıran bir karakter. Ve karakterin kıyafetleri, saç tasarımı, makyajı vesaire hepsi çok daha saf, çok daha az makyaj içeriyordu. Bu da zaten karaktere en uygun tarzdı. Dekor olaraksa her ev farklı hissettiriyor. Bridgerton evi huzur dolu, pastel bir rüya. Featherington evi renkli ama rüküş. Kraliçenin salonu altınla yıkanmış gibi. Kısa geçiyorum tabii ki bunları. Müzik olaraksa pop şarkılarının yaylı çalgılarla yorumlanmasını görüyoruz. Ariana Grande, Madonna, Rihanna, bunların hepsi klasikleşti resmen. Duygusal anlarda özel temalarla müzik kalbimize dokunuyor ve bence bu dizinin alameti farikalarından biri ise kesinlikle müzikler. Playlistini Spotify'dan kaydetmenizi öneriyorum. Çok güzel, klasik haline getirilmiş pop şarkıları var. Orijinalinden daha çok beğendiğimi söyleyebilirim bazılarını. Favorimi de söylüyorum. Kesinlikle Run the World. Bir de kurgu ve anlatıma bakalım.
Lady Whistledown anlatımı hızlı geçişler, dans, dedikodular ve fısıltılarla örtülü sahneler izliyoruz. Kesinlikle sürükleyici ve stil sahibi oluyor. Bu yüzden de bütün bu renk ve içerik birleşimi kesinlikle çok güzel bir karakterizasyon yaratıyor bu diziye. Bu sayede bu dizinin itemleri, yani bu diziyle ilgili herhangi bir nokta o dizinin aslında imzası oluyor. Hepsi çok iyi bir şekilde düşünülmüş ve hikayeye destek olacak şekilde de yaratılmış. Diğer bir güzel ve iyi aslında oluşturulmuş stratejilerden biri bu dizinin PR ve pazarlama stratejileri. Shonda Rhimes diyorum tekrardan, tam bir idolsün be kadın. Müthiş bir PR ve pazarlama stratejileri de uyguluyor. Özellikle ben galalara bayılıyorum. Öncelikle sosyal medyayı kullanış biçimlerinden başlayalım. Sevgili okur paylaşımları, oyunculardan spoilerlı tweetler, yerelleştirilmiş postlar, Lady Whistledown gibi sosyal medya yönetimi, bunların hepsi bütün videolarımda söylediğim gibi biz izleyicileri dizinin içerisine sokan ve bizi de aslında pazarlamanın bir oyuncusu haline getiren sosyal medya stratejileri. Diğer bir pazarlama stratejilerinden biri ise mesela Tudum etkinlikleri, özel sahne tanıtımları, oyuncu reaksiyon videoları. Bunların hepsi sürekli gündemde kalıyor ve bu da dizinin PR'ına çok iyi bir katkı sağlıyor. Merchandise'dan bahsedelim. Dizi için çıkan makyaj paletleri, çay setleri, Regency duvar kağıtları, cupcake'ler. Yani dizi sadece izlenmiyor. Aslında bir era sunuyor izleyiciye ve izleyicinin o dünyada yaşamasını sağlıyor. Bu da aslında karakterlerin sanki yan komşumuş gibi hissetmesine ve izleyicinin karakterlerin hepsine çok kısa bir sürede, yeni gelen karakterler dahi olsa, dünyaya ısındığı için, dünyanın içerisinde olduğu için çok kolayca adapte olmasını sağlıyor. Diğer bir pazarlama stratejilerinden biri tabii ki de The Queen's Ball, gerçek balo deneyimi. Dünya turu yapan etkinlikte döneme uygun kıyafetlerle dans, müzik ve dedikodu dolu geceler yaşanıyor. Bu gibi stratejilerin hepsi zaten genelde young adult dediğimiz, yani genç yetişkin kitle ve aslında genç kız, genç kadın kitlelerine hitap eden ya da LGBTQ+ bireyleri, daha aslında straight erkeklerden çok biraz daha olayın aslında bu dizi zaten anlattığı, hitap ettiği okuru diyorum, pardon, o kadar içine girdim ki dizinin hitap ettiği kesime yönelik zaten pazarlama stratejileri uyguluyor. Kitlesini genişlettirip herkes bizi izlesin diye bir stratejisi yok aslında Bridgerton. Bu yüzden de bazılarınız duymuştur, belki bazıları hiç duymamıştır. Ama kesinlikle bu dizinin ikonik hale gelmesinin en büyük sebebi belli bir kesime oynuyor olmaları ve bundan da gocunmuyor olmaları. Diğer bir stratejilerinden biri izlenme stratejisi. O da şöyle: sezonlar bölünerek yayınlanıyor. Yani heyecan dozajı biraz daha katmanlı olarak veriliyor. Bu yüzden de teoriler daha uzun süre konuşuluyor. Başka bir strateji ise tabii ki basın medya, röportajlar, özel içerikler ve analiz yazılarıyla dizinin PR'ı okul dersi gibi yürütülüyor aslında. Çok katmanlı bir süreç bu. Kesinlikle çok iyi ele alınıyor. Basın ve medya iletişimi çok iyi Shonda Land ekibinin. Özellikle benim en beğendiğim unsurlardan biri kesinlikle dizinin premierleri. Dizinin premierleri tam bir göz şöleni. Yani dizinin o karakterlerinin dünyasını premierlere taşıyorlar ve çok aslında bir renk şöleni izliyorsunuz ya, gerçekten müthiş. Ben çok beğeniyorum. Fanmadu bölümü bu. Peki. Evet arkadaşlar, bence biraz son olarak 4. sezon hakkında topladığım bilgilerden devam edelim. Çünkü çok heyecanlıyım bu konularda bilgi vermeye. Ben de yeni öğrendim. Aşırı heyecanlıyım. Hype'ım, sizi de hype yapmaya geliyorum. Bakalım 4. sezon neler olabilir? Hangi karakterin hikayesi işlenecek zaten biliyorsunuzdur ama ben bir en baştan başlayayım. Ufukta bizi bekleyenlere geçelim. Biliyorsunuz ki Bridgerton'ın 3. sezonunda devirdik. Şimdi 4. sezonda neler olacak? Benedict'in aşk hikayesi geliyor. Benofi geliyor. Yani 3. sezon Colin ve Penelope'yi odağına aldı dizi. Bu da sıradaki başrolün büyük ihtimalle Benedict Bridgerton olacağını gösteriyor. Çünkü Benedict aslında 3. kitabın hikayesiydi. Ama daha öne alınmıştı. Sonraya alınmıştı, pardon.
Benedict, Sophie adında bir genç kadınla başrolde olacak. Sophie romanlarda Benedict'in aşkı, bir nevi Cinderella hikayesi izleyeceğiz. Soylu bir adamın gayrimeşru kızı olup üvey annesi tarafından hizmetçi gibi yetiştirilen Sophie ile aşkını göreceğiz aslında. Bir maskeli baloda Benedict'le tanışıyorlar ve aşık oluyorlar. Dizide Sophie karakterini canlandıracak oyuncu bile açıklandı zaten. Backstage videoları da yayınlandı. Bunların hepsini şimdi paylaşıyorum. Altta açıklamalarda da videonun linkini koyacağım. Sophie Asya kökenli bir aktris oynayacak. Yerin Ha, soyadı Sophie Beckett yerine Sophie Bayek olabilir deniyor. Bu da işte bu yeni dizinin çeşitlilik dokunuşu aslında. Sophie'yi de farklı bir etnik arka plana taşıyor olabilirler ki öyle olacak. Tabii ne güzel bence. Ben çok mutluyum valla. Showrunner Jess Brownell olacak. İlk sezonlarda bu tabii showrunner da Shonda Rhimes'ti ama tabii 4. sezonda böyle. 4. sezonun kitapları en sadık sezonlardan biri olacağını ve Benedict Sophie aşkını güzelce işleyeceklerini belirtti kendisi. Özellikle kitapta önemli yeri olan maskeli balo sahnesi dizide de büyük yer tutacakmış. Yani demek ki 4. sezonda müthiş bir maskeli balo sekansı bizi bekliyor. Belki sezonu açılış yapan balo bu olur. Yani ve Sophie ve Benedict orada tanışır. Benedict'in karakter gelişimi nihayet tam gaz ekrana gelecek aslında. Şimdiye kadar onu hep ikinci planda sanatla ilgilenen, esprili ama biraz aranış içinde biri olarak gördük. İkinci sezonda Sanat Akademisi'ne girip bohem arkadaş çevresi edinmişti. Belki de bu sezon Benedict bu bohem hayat ile aristokrat sorumlulukları arasında bir çatışma yaşayacak. Sophie de tam bu çatışmanın ortasına düşecek. Zira kendisi bir hizmetçi statüsünde. Yani en azından hikayesi başlarken öyle. Bu demek oluyor ki dizi 4. sezonda ilk defa sınıf farklılığı konusunu aşk engeli olarak koyacak. Jess Brownell da bir panelde şöyle diyor. 4. sezonda ilk kez hizmetkar sınıfının yaşamına daha yakından bakacağız. Yani 4. sezonda belki Bridgerton evinin mutfağında dönen dedikoduları, soyluların hizmetinde çalışanların duygularını vesaire daha çok göreceğiz. Sophie'nin üvey annesi büyük ihtimalle bir kontes veya Lady Araminta olacak. Kitapta öyleydi. Ve Sophie'yi köle gibi çalıştıracak. Bu kötü üvey anne 4. sezonun kötü karakteri olabilir. Town and Country'nin haberine göre Lady Araminta ve Rosemont ile Posy adında iki yeni karakter. Yani muhtemelen Sophie'nin üvey kız kardeşleri olacak tabii ki diğer ikisi. 4. sezonda olacak. Rosamund ve Posy Bridgerton evreninde tanımadığımız isimler, muhtemelen Sophie'nin kötü kız kardeş versiyonları olacağı bence kesin yani. Benedict ile Sophie aşkı maskeli baloda tanışıp birbirlerine meçhul bir şekilde vurulmalarıyla başlayacak. Sonra Sophie eski hayatına dönecek. Benedict o gizemli kızı arayacak. Modern bir Cinderella masalı diyecektim, az da modern değil, 1800'lerde geçiyor ama daha modern tarzda anlatılacağına eminim. Çünkü bu Bridgerton. Derken Sophie'nin üvey ailesindeki zulüm ortaya çıkacak. Belki Benedict onu kurtarmaya çalışacak, bilemiyoruz. Kitapta Benedict Sophie'yi evine hizmetçi olarak alıyor. Kim olduğunu bilmeden aşık oluyor falan. Dizide belki bunu değiştirirler ama özünde güzel bir dramatik roman olduğu için büyük ekranda da iyi işleyeceklerdir eminim. Diğer olacak şeylerden biri de 2. sezonun çifti Kate ve Anthony 3. sezonda yancı konumdaydı bileceğiniz üzere ama finalde tatlı sahneleri vardı. Örneğin bir şeyde geleceği konuşuyorlardı baloda vesaire. 4. sezonda da olacaklar. Hatta Town and Country Kate ve Anthony'nin bebek sahibi olmuş olarak dönecekler diyor. Yani Town and Country dediğimiz bir kaynak arkadaşlar. Bu 4. sezonun biraz zaman atlamasıyla başlayacağı anlamına geliyor. Belki 1-2 yıl geçmiş olabilir. Kate bir bebek doğurmuş yani. Ay bu çok hoş çünkü onların hikayesi tamamen bitmedi. Evlilik hayatlarını görmek çok isteriz. Daphne ve Simon'daki gibi bir aslında ilerleyiş olmadı onlarda. Dizinin yapım ekibi umarım Daphne ve Simon'u da gösterir diyeceğim ama o pek mümkün değil gibi gözüküyor. Umarım olur. Kate şimdi Bridgerton ailesinin bir parçası. Ben bayılarak izledim. 3. sezonda da onun o aileyle olan uyumu, Anthony ile olan evliliği müthişti. Belki Sophie akıl hocalığı yapar, tıpkı Lady Dunbury'nin de ona yaptığı gibi. Anthony de Benedict'in evlenme çağı geldiğinden belki yine korumacı abi moduna bürünebilir. Ama artık kendisi evli ve mutlu. Belki de kardeşlerine kendi derslerinden öğüt verir. Yani Anthony'nin ben aşkı buldum siz de bulacaksınız demesi bir ironik olur ama göreceğiz. Kate ve Anthony'nin bebekleri belki bir vaftiz töreni olur. Bize bir buluşma sahnesi getirebilir bu.
bahane olur. Penelope ve Colin'e geçelim. Benim en üzüldüğüm çift, çünkü 3. sezonda daha fazla sahneleri olmasını umuyordum. Bulamadım. Ama olsun. Çok seviyorum Penelope'yi. 3. sezon biliyorsunuz ki Colin ve Penelope'yi mutlu sonla evlendirdi. Finalde Penelope'yi bir bebekle gördük. 4. sezonda Penelope artık Penelope Bridgerton. Bu demek ki o da artık yani Bridgerton ailesinin resmi bir parçası. Onu muhtemelen sosyete etkinliklerini düzenleyen biri olarak görebiliriz. Lady Featherington'ın 1. sezonda yaptığı gibi şimdi Penelope belki kendi ailesi, yeni Bridgerton ailesi için planlar yapar. Colin ile evliliklerinin ilk evrelerini izlemek de eğlenceli olabilir. Colin ne de olsa oldukça şakacı. Penelope de zeki ve tatlı. İkilinin evli komedileri gelebilir. Şimdi en büyük soru, Penelope Lady Whistledown olarak devam edecek mi? Çünkü 3. sezonun sonunda Eloise ile Penelope barıştı mı? Bunu tam bilemiyoruz. Bu da çok önemli bir nokta. Umuyoruz ki barıştılar. Yani o son sekansta anladığım kadarıyla barıştılar ama tam da bunu göremedik. Penelope evli bir hanım olarak dedikodu yazmaya devam ederse risk büyük. Belki Colin bunu zaten belki destekler diye umuyorum. Yani devam eder. Ama bunun hayatlarında zorluk getireceğini düşünüyorum açıkçası. Böyle bir çatışma olacaktır tabii dizide. Çok iyi bir dramaturji olur yani. Zaten dramatik yapı olur. Başka şunu anlatabiliriz. Şahsen ben kitapta çok sonradan biraz daha Lady Whistledown'u öğreniyoruz. Ama dizide zaten bunu çok daha hızlı bir şekilde ilerlettiler. O yüzden mutluyum. Dizide Penelope'nin ailesi Featherington'lara ne olacak? Bunu merak ediyorum ben. Çünkü 3. sezonda annesi Portia yine planlar peşindeydi. Belki iki kızı için daha farklı kızlarının çocukları olduğu ama çocuklarına da mı o şekilde davranacaklar vesaire. Bu tip şeyleri de görebiliriz. Bilemiyorum. Tabii ki de en önemli merak ettiğim karakterlerden biri Eloise. Eloise 3. sezonda hala bekardı ve Whistledown kriziyle uğraşmaktaydı. 4. sezonda onun ne yapacağı önemli. Julia Quinn'in serisinde Eloise 5. kitapta evleniyor. Sir Philip Crane ile. Dizide bu belki 5. sezona aksayacak ama tohumlarını şimdiden atabilirler. 4. sezonda mesela Marina'nın durumunu görebiliriz. Marina Crane kitapta trajik şekilde ölüyordu. Eloise mektuplaştığı Sir Philip ile tanışıyordu. Ama dizide Marina yaşıyor ama mutsuz. Belki 4. sezon başına Marina'nın ölüm haberi gelir. Bilemiyoruz. Eloise cenazeye Sir Philip'in malikanesine gidebilir ve aralarında bir bağ oluşabilir. Bu bir potansiyel yol. Bakalım. Belki de Eloise için bambaşka bir yol seçebilirler. Bunu tam bilmiyoruz. Yani 2. sezonda Theo Sharp ile olan entelektüel bağı yarım kaldı ama aslında çok fazla spekülasyon da var. Yeni bir karakterin geleceği, oyuncunun anlaştığını vesaire ile ilgili spekülasyonlar da var. Diyorsanız yorumlara yazın. Ben de öğreneyim. Bu arada belki de bu sezon Eloise ve Hyacinth yani küçük kız kardeşleri ikisi arasındaki kardeşliği belki daha canlanmış bir şekilde görürüz. Çünkü Hyacinth diye okunuyor sanırım. Büyüyor. Belki Eloise ona akıl hocalığı yapar. 4. sezonda Eloise'in konumu biraz abla modunda olabilir o yüzden. Zira Daphne yok. Şehir dışında kocasının yanındaymış gibi farz ediyoruz arkadaşlar. Kate kendi hayatında Francesca meşgul. Eloise evde annesine yardım eder ve Hyacinth'e yol gösterir belki. Yani çünkü önce şimdi biliyoruz 3. sezon sonunda Francesca ile birlikte onun evine gitti. Yani onun yanına gitti ama ben döneceğini düşünüyorum. 4. sezonda Eloise'i bir şekilde izleyeceğiz çünkü. Belki gidip gelir hani tatillerde Bridgerton evine. Francesca'nın sahneleri ne olacak? Ben açıkçası Francesca'nın gidişatını hiç beğenmedim. 3. sezonda da tamamen değiştirmelerini karakterinden hiç hoşlanmadım. Ve bunun sebebi bu arada şey değil. Karakterinin yönelimini değiştirmeleri değil. Karakterin bu hikayeyi mesela Hyacinth dedikleri küçük kız kardeşlerine yazsalar daha mutlu olabilirdim. Çünkü Francesca'nın hikayesinde Francesca'nın büyük aslında kocasıyla tanışıyor ve kocasıyla çok büyük bir aşk yaşıyorlar ve sonra onu kaybediyor kitapta. Yani çok küçük yaşta 19 yaşında evleniyor ve 2 yıl sonra da dul kalıyor. Ve kocasını çok seviyor. Ve o yaz sürecini görüyoruz kitapta. Çok hamile kalmak istiyor, hamile kalamıyor. Ve bunun aslında bir kadının o dönemde yaşadığı zorluklar, psikolojik zorluklar, baskılar vesaire bunları işleyen bir karakter. Hikayesi çok dramatik ve aynı zamanda da çok fazla aslında bu dünyaya, şimdiki dünyamızdaki kadınlara mesaj içeriyor. Bu yüzden bunu yani bu karakteri LGBTQ+ yani
karaktere çevirdiklerinde bütün bu dramatik yapısı gidecek tabii. Yani zaten gördük son bölümde de. Keşke bu hikayeyi Hyacinth yani küçük kız kardeşlere yazsalardı. Çok daha mutlu olurdum. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Belki de Francesca'ya ayrı bir spin-off gelir. Bunu bilemiyorum. Yukarıda, ya önceden de bahsettik ki 4. sezonda ton değişikliği olarak hizmetkar sınıfına odaklanacak biraz. Örneğin 4. sezonda Bridgerton evinin uşakları, Sophie'nin arkadaşları, belki mutfak şefi gibi karakterler etkileşimde olacak. 4. sezonda aynı zamanda The Servants' Quarter of Bridgerton diye fotoğraf yayınlandı. Yani kesin olarak mutfakta masa etrafında toplanmış hizmetkarları göreceğiz. Bu Downton Abbey tadı verebilir. Belki Bridgerton malikanesinin başka kahyası, aşçısı falan alt plan hikayeler olacak. Sophie de önce bir yerde hizmetçi olacak ya, orada belki arkadaş bir karakter koyarlar. Kitapta vardır yani. O yüzden o arkadaş da kendi mini romansını yaşar falan. Bilemiyoruz. Olabilir. Bunların hepsi teori. Bence ama kesinlikle alt sınıf hikayesi diziye taze katacak ve özellikle dizinin evrenini genişletecek. Yeni gelen biliyorsunuz ki aristokratlarda olacak Sophie'nin ailesi. Belki Sophie'nin babasını gösterirler geçmiş gösterebilmek için. Üvey annesi ve kız kardeşlerinden de bahsettik. Onlar da gelecek. Kraliçe Charlotte spin-off dizisi yayınlandı ve büyük bir başarılı oldu. Bu yüzden de Charlotte'un ben diziden asla hani az göreceğini vesaire düşünmüyorum. Bu sezonda da Queen Charlotte'u göreceğiz ve entrikaları takip edişini izleyeceğiz. Hyacinth ve Gregory büyüyor tabii. Küçük Bridgerton'lar. Büyük ihtimalle Gregory artık genç bir delikanlı olur. 16-17 yaşında falan olur. Hyacinth de 15 civarı vesaire olur. Bu rollerin daha fazla artacağını düşünüyorum. Çünkü onlara da alan açılacak bir sonraki sezonlarda hikayeleri anlatılacağı için. Onların da replikleri ve sahneleri daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Sezonun önemli etkinliklerinden maskeli balo dedik. Belki de bir kış balosu koyarlar ama zaten bu şimdi izleyeceğiniz üzere videoda da yayınlıyorum. Balo biçimi biraz kışmış gibi geldi bana. Bilemiyorum. Çünkü kitapta Benedict ve Sofia kış ortası tanışıyordu sanırım. Bu arada ben bayıldım gelen videolara. Kostüm partisi videolarına. Gene ihtişamlı ve yani hepimizi bence ekrana kilitleyecek yani. Başka 4. sezon hakkında bildiğim başka bir şey var mı diye bir düşüneyim. Galiba bu kadardı bilgiler. Çoğu teori zaten. Sizin bildiğiniz bir şey varsa altta yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bildiğiniz üzere 4. sezon bitince temel 4 Bridgerton çocuğunun aşk hikayeleri tamamlanmış olacak. Daphne, Anthony, Colin ve Benedict. Geriye kalan Eloise, Francesca, Hyacinth, Gregory kalacak. Belki Netflix 5. sezonu Eloise ve Philip yapar. 6. sezonu Francesca ve Michelle yapar. Ve Hyacinth ve Gregory için belki spin-off romanları zaten var. Happily Ever After diye. Filmler yapılabilir ya da spin-off dizi olur. Şimdilik odak 4. sezon Benedict ve Sophie'nin masalsı romantizmi olacak. Bu iki muhteşem olacak gibi hissediyorum ben. Benedict'in kendini ikinci çocuk olarak hep gölgede hissetmesini, Sophie'nin gayrimeşru çocuk olduğu için ötekileştirilmesiyle paralel işleyip iki yaralı ruhun birbirini bulmasını izleyeceğiz aslında. Duygu yüklü ve umut verici bir hikaye. Tabii ki Lady Whistledown bu aşka da burnunu sokacaktır. Belki Benedict'in Sophia'ya yazdığı aşk mektuplarını ele geçirip yayınlar mı? Yani bu dizi bu. Her şey mümkün. Ve benim en çok merak ettiğim sahnelerden birisi ise Bridgerton ailesinin annesinin ve Sophie'nin ilişkisi olacak. Çünkü Sophie üvey anne sorunuyla aslında savaşırken Benedict'in annesi, Bridgerton'ların annesi o kadar tatlı bir kadın ki yani hikayede karakterlerin en sevdiğim şey karakterlerin yapılandırılması. O annenin karakteri benim yani hayranlıkla izliyorum. O karakterin Sophie ile iletişimini ve ilişkisini çok merak ediyorum. Şimdi bile bu kadar aslında biliyor musunuz? 4. sezon hakkında skandal, aşk ve ihtişam kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonda görüşmek üzere diyelim. Hızlı bir kapanış yapayım. Zengin kalkış olsun. Çünkü bu bir Bridgerton uyarlamasıydı. O zamana kadar Lady Whistledown dedikodularınızı eksik etmeyin sevgili okurlar. Hepinizi öpüyorum derin Universe sakinleri. Bu videoyu beğendiyseniz yorum atıp beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hepinizi öpüyorum. Yorumlarda da bekliyorum. Favori sezonunuzu ve çiftinizi yazmayı unutmayın. Öptüm.